Yay ve yükselen Yay burcu sevgili dostlar, Haziran ayının son haftasındayız. 24-30 Haziran. Şimdi bu hafta gökyüzünde neler var? Sizleri neler bekliyor? Efendim, güzel bayram umarım geçirdiniz ve bu haftaya Ay Kova burcunda başlayacağız. Kova burcundaki ay tabii ki sizi kardeşler evinizde yakalıyor. Anlaşma, görüşme, konuşma, bir takım bir şeyleri başlatma, seyahat, araçlar, böyle biraz daha böyle yoğun bir bilgi trafiğinin olduğu bir pazartesi salı yaşayacaksınız. Hatta pazartesi günü bu haftanın güzel, kolay ilerleyecek bir iki günü, pazartesi salı günü değerlendirin de derim. Bir takım böyle ticari konular olabilir. Eğitim, öğrenim, beklenen haberler, işte bir takım yazılı, sözlü diyaloglar içinde olacaksınız. Haftanın ortasına geldiğimizde çarşamba günü ve perşembe günü daha çok ailevi yapıları, yine böyle aile, ev, yaşadığınız yer, mekanlar, onlarla ilgili görüşmeler, bir takım düşünceleriniz varsa, bir planlar üzerindeyseniz, uzun vadeliyse eğer bunlar. Özellikle mesela burada bu hafta sonunda pazar günü Satürn Balık burcunda retro yapmaya başlayacak, 16 derecesinde bu arada. Tabii ki siz yayları önemli şekilde etkiliyor bu Satürn. Bir takım blokajlar oluşturabilir. İlerlemekte zorlandığınız bazı konular varsa, tıkandığınız diyelim ki alanlar varsa, özellikle bu haftanın bu 27'si gününü kullanın, Perşembe gününü. Çünkü güzel, uyumlu bir etkileşim var. Satürn ve Merkür arasında. Bu arada tabii Yengeç burcunda Satürn, Merkür, yani şöyle söyleyelim. Nereden olabilir Merkür? Mesela para, bir paylaşılması gereken para, emlak, gayrimenkul, tapu işleri, devlet dairesindeki önemli konular vesaire, böyle bir anlaşma için değerlendirilebilir. Perşembe günü güzel haberler de alabilirsiniz, el sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu hafta aslında yay burçları bu anlamda destek alıyorlar diyebiliriz. O hani tıkandığınız yerlerde böyle bir açılma söz konusu olabilir. Pazar günden önce bunları halletmek çok mantıklı olacak. O retro başlamadan hemen önce. Efendim, cuma ve cumartesi gününe baktığımızda biraz daha böyle neşeli, keyifli, bu haftanın size iyi geleceği bir iki gün cumartesi. Eğer hafta içi düşerseniz motivasyon anlamında, bilin ki cumartesi. Cuma biraz hani destek alıyorsunuz ateş elementindeki gökyüzünden, ama gökyüzü biraz böyle Venüs'le ilgili de zorlayıcı etkileri var. Bir takım tıkanmışlıklar, çocuklarıyla ilgili mesela olanların çocuklarla ilgili konular, gayrimenkuller, para, dijital piyasalar, mesela yatırımlar, bunlarla ilgili de özellikle cuma ve cumartesi önemli bazı girişimler, adımlar, gelişmeler olabilir, ama dikkat edin lütfen. Temkinli olun. Çünkü duygusal anlamda çok hassas bir haftadayız. Kararsızlıklar, çelişkiler, aklınızı karıştıracak durumlar veya kişiler olabilir. Bunları es geçmeyin lütfen. Ve tabii ki birilerinin fikrini almak, danışmak güzeldir, ama son olarak son kararı siz verin sevgili yay burçları. Ve hafta sonunda Ay Boğa burcuna geçer. Şimdi yay burçlarının şöyle bir durumu var. Gerçekten büyük emek harcıyor olabilirsiniz. Motivasyonunuz, enerjinizi sanki işinize adamışsınız. Belki sağlığına, bazı yaylar için öyle söyleyebiliriz. Günlük rutinleri oldukça önemli. Böyle bazı güzelliktir, estetiktir, bu gibi konular da bu arada gündemlere gelebilir bazı yay burçlarının. Ama daha çok işte sağlığa biraz dikkat etmek gerekiyor bu anlamda. İşte günlük rutinlerinde yoğun yorucular, evcil hayvanlarla ilgili bir takım konular, durumlar pazar günü itibariyle gündemde olabilir açıkçası. Bunu da söyleyelim. Ve genel olarak aslında hani dolunay etkilerine baktığımızda da tüm olay parada. Dolunay para evinizde gerçekleşti. Temmuz ayı boyunca parasal konular devrede olmaya devam edecek. Bazı konularda bazı sonlanmalar yaşayacaksınız. Bu sonlanmalarda özellikle etkileri biraz önce dediğim, aslında cumartesi günü daha belirgin sanki olabilir. Parasal konular olacak. Paylaşılan kaynaklar da olabilir bu arada. Ve Temmuz ayında da burada yeni bir başlangıç süreci olacak. O yüzden
yani günleri, haftaları yönetmek çok önemli. Önümüzdeki süreçte bu gündemler devam edeceğini unutmayalım. Bu tamamlanmalar çünkü evet şu anda bir tamamlanma yaşayacağız. Bu hafta ayın ışığı küçülmeye devam ettikçe. Fakat Temmuz'un sonunda buna benzer farklı tamamlanmalar, yine içinde paranın olacağı, ilişkilerin dahil olacağı bazı süreçler gelecek. Unutmayalım lütfen. Evet, mutlu bir, sağlıklı bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.